Burada Bode plotla birlikte ortak bir sentez yapılmış. Ona yönelik bir soru. Yani iki taraftan da kontrol edeceğiz. Hem frekans uzayındaki kararlılık hem de kapalı çevrim kararlılığını. Şimdi bu noktada K eşittir 1 vermiş. Root locus plotunda da kontrol ediyorduk değil mi? Kararsızlığa gitme noktasını. K'nın bu açık çevrimde K'ya hangi değerde kararsızlığa gidiyor? Yani üçünde hem Nyquist'ten bakacağız, hem root locus'a bakacağız, hem de Bode plot'a bakacağız. Hani bu root dokusu şeyde görmüştünüz. Sistem analizi dersinde zaten görmüştünüz. Onu da bir hatırlatma babında konuşuruz. Evet, öncelikle Nyquist'ten başlayalım. Open Loop Transfer Function verilmiş. Neymiş bu Open Loop Transfer Function? K'ya 1 verdik. K'ya 1 verdik. L'yi hemen ayarlayalım. K zaten 1. Burayı kapatıyorum. K bölü S artı 10. S artı 10 çarpı S artı 2'nin karesi. Siz de kontrol edin. Aşağısını kapattık. Sonra burayı kapattık. Tamam mı? Yani K bölü S artı 10 çarpı S artı 2'nin karesi oldu. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bir çizdirelim. K eşittir 1'de. Eksi 1 noktası burası. Eksi 1'i çevrelemiyor. Yani o zaman 0 diyeceğiz. N'ye. Z eşittir 0 artı çevreleme yok. P'ye bakacağız. P'ye nasıl bakıyorduk? E, Karakteristik polinomun köklerine bakıyorduk değil mi? Açık çevrimde. S artı 2'nin karesi, yani S artı 10 çarpı S artı 2'nin karesi dedik. S küp 14, 14 S kare 44 S artı 40. O zaman roots dedik. P eşittir roots dedik. S küp 1 14 S kare terim, 44 S üzeri 1'li terim, 40 S üzeri 0'lı terim. Hemen kontrol edelim. Bu P değil tabii ki de, yani P değil aslında, bu karışmasın. Roots'u check ediyoruz. P bunun sayısı. Yani P bu şey değil. Eksi 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 hepsi eksi. O zaman bu kararlı değil mi? Open loop anlamında kararlı. O zaman bu da sıfır. Demek ki bu Nyquist stability kriterine uyuyor. Kararlılık anlamında. Yani closed loop unstable poles yok. Sıfır. Hemen bunu check edelim. K'ya 1 verdik. Ya hocam bu şey anlamına mı geliyor? Bu open loop'u closed loop'a çevirdiğimiz zaman da kararlı olacak anlamına mı geliyor? Hah, aynen, evet. Feedback anlamında, aynen. Feedback olarak kararlı anlamına geliyor. Teoride çünkü open loop kararsız sistemler closed loop haline geldiğinde kararlı olabiliyor ya. E, Uçuş kontrol sistemleri mesela, gemi top atışı mesela, atıyorum şeyde. Orada zamanında bu Harry Nyquist zaten geliştirmiş bu yöntemi. Entegre devre üzerinden bu closed loop sistemi çevirince ne yapıyor? Kararsız hale geldiğini görüyorlar geliştirilen kontrolcülerin. Ondan sonra teorik olarak geliştiriliyor yani. Bunun o yüzden önemi büyük kontrol sistemi tasarımında. Çünkü bir şey yapıyorsun, baştan öngöremiyorsun. Yani bu kontrolcüyü yerleştirdiğinde bu sistemin kararlı olup olmayacağını öngöremiyorsun kapalı çevrim anlamında. Yani oluşan hatalar sonucunda bu noktaya varılmış, teori geliştirilmiş. Neyse. Şimdi bunu bakıyoruz burada. Şuna baktık şimdi. Test polinoma. 1, 14, 44, 40. Yani real time tabii. Real time stability de ayrı bir konu. O ayrı bir ders. Real time kontrol sistem dersleri de, o zaman da orada bir de diskretize etme problemi ortaya çıkıyor. O da Z domainine geçiliyor. Z domaininde de yansıyan mesela
sampling time yani örnekleme zamanı ortaya koyuyor. Çünkü analog sinyal dijitale çevirmek gerekiyor. O zaman da örnekleme zamanından gelen bir kararsızlık da var. Bunun için işte dijital kontrol sistemleri de alınması lazım. Yani o dersin de görülmesi lazım. Yani real time kontrol sistem. Bu da ayrı bir ders yani. Bir şey yapıyoruz. Tamam. Bu şimdi böyle oldu. Bunu o zaman çalıştırdığımızda ne dedik? Buna kararlı halde oluyor dedik ve kararlı halde gördüğünüz gibi. Değil mi? Oturmuş yani. Linux 0.2'ye oturmuş. OpenLoop'tan bunu tespit edebiliyoruz. Peki tamam. Şimdi bu noktada artık tasarım problemine geçtik. Yani bu tamam bu tespit ediliyor da bunu tasarım probleminde bunu nasıl yansıtacağız? Yani diyor ki sana şimdi bir de Bode plotunu çizelim bunun. Açık çevrim transfer fonksiyonu üzerinden yine Bode'yi çiziyorduk. Bode'de ne vardı? Bir tane lag kompanse şurada mıydı Bode? Margin Bode. Ha. Margin Bode koduna bakalım. Şurayı bir kopyalayalım. Close loop stable dedik. Şunları boş ver. Şimdi bizim G'miz hangisi aslında? L. L'miz G aslında. O zaman buna direkt L yazacağız. SMS T'lere de gerek yok. Omega min o zaman şuna direkt L yazalım. Şimdi frekans anlamında yani bu sinüzoidal input verdiğimizde bu frekans uzayında titreşim girdileri sinüzoidal bir girdiye karşı kararlı mı değil mi? Şunu da L edeceğiz. Evet aynen böyle gösterdik. Tamam güzel. Faz marjı infinite diyor. Gain marjı hatta 6.63 derece gain crossover frequency'de gain marjı 55.2 desibel. Eksi 180'e gitmesine yani eksi 180'e. Faz marjı da sonsuz. Şimdi burada mesela şu neye karşılık geliyor? Ona bakacağız. Yani ben burada kazancı 55.2 desibele çıkartırsam şu frekansta ne oluyor? Sistem unstable oluyor. 55.2 desibelde kaça karşılık geliyor? 55.2 eşittir 20 çarpı logaritma 10 tabanında gain ne diyeceğiz? K diyeceğiz. Eşittir. Equation eşittir. K'nın değerini sembolik tanımlamamız lazım önce. Tamam şimdi bu equation oldu. Solve equation K dedik. 575.43. 575 verirsek 575 verdiğimizde 576 mesela diyelim. 576 diyelim. Şunu da sinüzoidal yapalım. Şuradan library'den bakalım. Sine wave. Tamam. Sine wave. Şimdi sine wave'de amplitüdümüz fark etmez. Kazanç kararsız olması için 52.22 bir 52.2'lik bir desibel kazanca ihtiyacımız var yani. 6.63'te 55.2 desibeli verirsek biz buna sisteme şey oluyor. Kararsız hale geliyor. Kazanç marjı yani o. Bu 6.63 radyan bölü saniyedeki omega 6.63. K'nın root locus'ta bulacaktık. Şimdi R locus şimdi şöyle diyelim o zaman. K'ya şimdi 1 dedik fark etmez. K'yı değiştirdiğimde K değiştiğinde R locus. R locus o da kök yer eğrisi grafiğiydi hatırlarsanız. R locus L'ydi. Şimdi şimdi evet aynen şu noktaya geçince bu kararsız olması lazım. 618. Bu artık kesin kararsızlığa gidiyor. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Bode plottan da kararsızlığı aynı bu benim yaptığım yöntemi uygulayarak yapın. O doğru çıkacak yani. O zaman yine kararsızlığa gidecek o nokta. Yine
Sinüzoidal koyduğunda buraya 6.25 frekansı verdiğinde yine şeye gidecek. Rezonansa girecek. Anlatabildim mi? Onu şimdi zaman kalmadı diye tekrar yapmıyorum. Videodan izleyip bunu değiştirilmiş versiyonunda deneyin, tamam mı? O zaman çalışacak. Şeyi yapmamışız. Burada şuraya 1 olması lazım yani. S artı 10 kalmış orada. Anlaşıldı Tamam hocam. o zaman. Tamam, bu haftalık bu kadar o zaman. Tamam, yine konuşuruz o zaman. Hadi iyi günler, iyi Tamam, Tamamdır haftalar. hocam. İyi günler. İyi günler. İyi Sağ olun. haftalar.